Şimdi elemanlardan kendilerini tanıtmalarını isteyelim. Ben Tarkan, bas gitar çalıyorum grupta. Ne zamandan beri müzik yapıyorsun? Ben bas gitar çalmaya 1985 yılında başladım. 87'de Pentagram'a girdim. O zaman lisedeydim, Bursa'da çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Daha sonra liseden sonra Ankara'yı kazandım üniversiteyi. Hangi okulda okuyorsun? Ankara'da turizmde okuyorum. Bilkent Üniversitesi'nde. Ondan sonra bunun dışında 3. sınıfa geçtim. Tarkan, benim bildiğim senin daha önce bir klasik müzik eğitimin de var. Onun hakkında bize bilgi verir misin? İşte çocuklara ufakken piyano dersi aldırırlar ya aileleri zorla. İşte benim de öyle. Evet Tarkan. Öğrenciyim. İstanbul'da Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon 84'te gitar çalmaya başladım. Ritim gitar çalmaya başladım. Bu kadar. Bu kadar. Cenk, grubun davulcusuyum. Bir şeyde doğumluyum. Hemen hemen Hakan'la aynı yıllarda başladım ben de davul çalmaya. Yani aynı yıllarda başladık zaten. Çocukluk arkadaşıyız onunla. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum antropoloji bölümü. Bu kadar. Ben grubun 5. gitaristiyim. Ama kalıcı gitaristsin benim bildiğim kadarıyla. Bakacağız artık ona. Pentagram adlı Türk metal müzik grubunun temelleri, gitar ve vokalde Hakan Utangaç, davulda Cenk Ünlü ve bas gitarda Kaan Bozoğlu tarafından bundan yıllar önce 1984 yılında Bursa'da kurulan Thunders adlı bir lise grubuyla atıldı. 1986 yılında Kaan Bozoğlu'nun ayrılmasının ardından Cenk Ünlü ve Hakan Utangaç, Pentagram adıyla çalışmalarına devam etti. Grubun yeni ismi olarak belirledikleri Pentagram'ı, Possessed grubunun 1985 tarihli Seven Churches albümünde yer alan Pentagram şarkısından etkilenerek aldılar. 1986 yılının sonlarında Hakan Utangaç, bas gitarda yer alması için o dönem Bursa'da daha 17 yaşlarında olan genç bir lise öğrencisi olup müzik yapan Tarkan Gözübüyük ile gruba katılması için anlaştı. Böylece Pentagram grubunun ana kadrosu şekillenmiş oldu. Grup ilk ciddi sahne deneyimini Ocak 1987'de İstanbul Bağcılar'da bir düğün salonunda yaşadı. Evet, şaka değil gerçek. 1987 yılında Pentagram isimli bir metal grubu İstanbul Bağcılar'da küçük bir düğün salonunda konser verdi. Metal müziğin aşkıyla yanıp tutuşan bir grup delikanlıydı hepsi. 1965 doğumlu olan Hakan Utangaç, Bağcılar'da verdikleri bu konserde daha 22 yaşındaydı. İşte bahsettiğimiz o delikanlılar bu Bağcılar konserinde yaklaşık 150-200 insana seslendiler. Türkiye'nin en eski ve köklü metal müzik dergilerinden Non Serviam'ın 1. sayısına göre konsere genç yaştaki basçıları Tarkan Gözübüyük yetişemediğinden dolayı grubun ilk konserinde Özgünay Ünal çalmıştı. Özgünay Ünal ise aynı dönem, yani 1987 yılında Kronik adlı Türk thrash metal grubunun bas gitaristiydi ve o da sadece 20'li yaşlarındaydı. Bu konser için şaka değil gerçek dememin sebebi ise malum. 1980'lerdeyiz. 80'ler her ne kadar pop müziğin altın çağı olarak bilinse de aslında dünyanın karanlık köşelerinde metal müzik altın çağını yaşıyordu. Ama Türkiye için 80'lerde metal müziğin hali dünyanın geri kalanına, özellikle de thrash metalin devrimlerini yaşayan Amerika'ya göre bir o kadar karanlık ve maraziydi. Kısaca değinmek gerekirse 60 ve 70'li yıllarda Türkiye dünya müzik piyasasıyla paralel ilerlerken 80'li yıllardan sonra ülkemizde genel olarak müzik kültüründe korkunç bir gerileme başladı. Hatta aynı dönemlerde yükselişe geçen arabesk müziğin arkasında da o dönemki ekonomik, sosyal ve kültürel gerilemenin etkisi bulunmakta. İleride arabesk müziğe dair bir araştırma ve kişisel bir eleştiri videosu yapmayı çok istiyorum. Bu videomuzun konusu arabesk müzik değil, fakat Türk kültürüne ait göremediğim bir müzik türü. Ne yöresel türkülerimizle ne de sanat müziklerimizle alakası olmayan bu tarza karşı ileride içi dolu bir eleştiri videosu yapmak isterim. Arabesk bizim değil de yurt dışından gelen metal müzik bizim mi yani diyecek arkadaşları İbrahim Tatlıses'in Nasıl İsyan Etmem filmini izlemeleri için çay molasına yolluyorum. Gel ulan! Başlarım senin öğretmeninin de flütüne de! Hasan sus Allah aşkına. Neden susacakmışım? Neden? Yarın boğazımıza girecek ekmeği düşünüyorum ben. Nafakamızı flüte mi yatıralım ha? Hepsinin flütü varmış. Neden benim oğlumun flütü yok ulan? Neden? Söylesenize kaç para ulan flüt? Neyse,
Konumuza dönersek o 80'ler dönemini direkt Hakan Utangaç'ın çocukluk arkadaşı ve Pentagram'ın bateristi Cenk Ünlü'den dinleyelim. O yıllarda şimdiki kadar rock, metal dinleyen insanlar yoktu. Öyle 14-15 kişi bir araya gelip beraber müzik dinlerdik. Müzik yapmaya çalışırdık genellikle. Bakırköy tayfası, Avcılar tayfası gibi kodlamalar vardı. Üstümüze o zamana göre çok ters sayılacak şeyler giyerdik. Bilekliklerimizi kendimiz hazırlardık mercandan piramitler alıp. Çok laf yedik, tepki çektik. Öyle bir dönemde. Hatta kolsuz tişört giymenin bile homoseksüellik sayıldığı yıllardı. Oha artık. Sonra Rambo filmleri çıktı da insanlar alıştılar buna. 80'ler güzeldi ama Türkiye için zor yıllardı. Dünyada da heavy metalin sıçrama yaptığı, enstrümanların kalitesinin arttığı, heavy metalin en güzel günlerini yaşadığı dönemlerdi. Türkiye'de darbe sonrası yasakların olduğu, insanlara yapılan baskıların getirmiş olduğu stres ve zorlukları yaşadık bizler. Öyle bir nesil olarak yetiştik. İlk konserimizi Bağcılar'da verdik. Bir düğün salonunda. O zamanlar eski Vitamin grubunun solisti Gökhan vardı. Allah rahmet eylesin. Trafik kazasında öldü. İşte onun vokal yaptığı, şu an ismini hatırlayamadığım, AC/DC tarzında Türkçe sözlü müzik yapan bir gruba konuk olduk. 5 parça çalıp inecektik ama biz daha 5. parçaya gelemeden birden her şey yıkıldı salonda. Sandalyeler, masalar, her şey kırıldı. Türkiye'de verilen ilk speed metal konseriydi ve yaklaşık 150-200 kişi koskoca düğün salonunu yıkmıştı. Daha sonra düğün salonunun sahibi geldi, "Ne oluyor lan?" filan dedi. Yine biz ödemek zorunda kaldık kırılanların masraflarını. Peki 80'lerde yaşanan bu gerilemenin sebebi neydi? 2018 yılında Pasif Agresif isimli Türk Metal Forumu'nda Gürkan Uzunpınar'ın kaleme aldığı makaleden bazı alıntılarla açıklayalım. Gora filmin bu kısacık Erşan Kuneri sahnesi aslında koca filmde en sevdiğim sahne olabilir. 12 Eylül 1980 darbesinin Türkiye'nin gençliğindeki yeni kültürel kalkınmayı nasıl aniden silip atıverdiğini gösteriyor. Bir bilim kurgu tüccarı olmaya yeltenen Bob Marley Faruk ve porno film yönetmeni Erşan Kuneri aslında yeni kuşağın karakteristik özelliklerini ortaya koyan karakterler olarak karşımıza çıkıyor bu sahnede. 80 darbesiyle beraber protesto olarak adlandırılan her şey yasaklanıyor. Her ne kadar çoğu solcu olmasa dahi birçok rock müzik plağı yasaklanıyor. Yeni jenerasyona ait her şey tank paletlerinin altında eziliyor ve kültürel anlamda resmi olarak Türkiye yozlaşma dönemine adım atıyor. Kritik soru da burada devreye giriyor. Madem 80 darbesiyle beraber Türkiye Amerikanlaşma safhasına kesin giriyor da Amerika'da tam da bu dönemlerde var olan metal müzik kültüründen gram etkilenmiyor. Evet, rock müzik tam da 80'li yıllarda metal müziğe evrilirken ve özellikle de 80-90 yılları arasında rock müziğin 60-70 yılları arasındaki gibi metal müzikle dünyayı kasıp kavurmaya başlamışken bu olay nasıl Türkiye'de ters tepti diye sorabilirsiniz. İşin aslına bakarsak siyasi açıdan Türkiye'nin Amerikan boyunduruğu altına girebilmesi için 80 darbesi itibariyle seçilen silah din oldu. Böylelikle Türkiye'de kitleler günümüze kadar din kisvesi altında siyasi açıdan uygun hale getirilirken bunun kültürel yansıması ise yozlaşma oldu. Dünyada ise hızla değişen ve endüstrileşen toplumun bunalan bireyleri rock müzikten daha ağır tarzlarla yeniden sahneye çıktılar. Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, Angel Witch ve hatta Venom gibi gruplarla daha sert işlere imza atıyorlardı. Hatta bu tarzların birçoğu metal müziği farklı öğeler, teknikler ve tonlarla harmanlayarak yeni onlarca alt tür yarattı. Ve maalesef Türkiye çok hızlı gelişim gösteren metal müziğin bu hızına 60'larda rock müziğe ayak uydurabildiği kadar hızlı ayak uyduramadı. Var olan korku, baskı imparatorluğu ve beraberinde gelen kültürel yozlaşma gençlerin artık özgürlüklerinin ve hazlarının peşinden koşmasını engelliyordu. Şu an tekrar okurken fark ettim de bayağı tanıdık geliyor ha. Hiç yabancı hissetmiyorum, anladınız siz. Her ne kadar birçok grup ve topluluk 80'li yıllarda buna engel olmaya çalışmış, gruplar kurmuş, fanzinler basmış olsa da metal müzik Türkiye'de kısıtlı bir topluluk içerisinde öylece yerinde saydı. Evet. Makaleden de okuduğumuz kadarıyla tabiri caizse bu sosyokültürel gerileme metal müziğin gelişimini büyük ölçüde etkiledi. 90'lı ve 2000'li yıllarda ise ülkemizde yeni yaygınlaşmaya başlayan cep telefonu, internet gibi teknolojiler farklı şehirlerde yaşayan metal müzik hayranlarının birbirlerini daha kolay tanımalarına ve yeni topluluklar kurmalarına sebep oluyordu. O dönemler ve öncesinde kurulmuş grupların da büyük çabalarıyla Türk metal müziği yavaş yavaş diriliyordu. Dünya çapında ünlenmiş gruplar 90'lı yıllarda ilk kez Türkiye'de konserlerini verdi. Metal müziğin öncü gruplarından thrash metal grubu Metallica, Türkiye'de ilk konserini
1993 yılında İstanbul'da verdi. Her şey iyiye doğru gidiyor gibiydi. Ta ki müzik tarihinin görüp görebileceği en saçma cadı avı başlayana kadar. İkiz dingiller, o dilini kopartırım senin. Açın da kıçınıza gülün. Ne gülüyorsunuz o kadar camış gibi la? Ne gülüyorsunuz oğlum? Derdiniz ne sizin? Nedir sizin derdiniz? Sizin ananız babanız yok mu bu ne pislik? 90'larda başlayıp 2000'lere kadar uzanan satanist metalciler furyası. Zamanında Erkin Koraylar, Cem Karacalar ile büyümüş nesiller, şimdi kendi çocuklarına bir hayat tarzı gibi benimsedikleri metal müzik üzerinden saldırıyordu. Gürkan Uzunpınar makalesinde diyordu ya, yeni seçilen silah din oldu diye. İşte o dönemki insan ayrıştırmacılığının toplumumuz üzerindeki dışa vurumlarından biriydi bu cadı avı. Bu büyük çoğunluğu tamamen iftiralardan oluşan ithamların arkasında genel olarak haber ajansları vardı. Sansasyonel başlıklar atıp kitle toplamak istiyordu her biri. Özellikle o dönem vasfı belirsiz birileri birdenbire ortaya çıkmış ve satanizm profesörü edasıyla yaptıkları konuşmalar, sözlü araştırmalar ile ateşi iyice körüklemişti. Saçlarıyla tanıdığımız Ömer Çelakıl, kendisini birebir hiç tanımamış olmama rağmen platonik bir nefret beslediğim Saadettin Teksoy gibi isimlerin iyice ünlenmesi de bu dönem yaşandı. Hatta eklemem lazım. Adnan Oktar adıyla bildiğimiz namı diğer Kedö Hazretleri yazdığı kitaplarda yazar adı olarak Harun Yahya ismini kullanıyordu. Mahlası oydu yani. Bunu zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Fakat bilmediğiniz şey ise Harun Yahya yani Adnan Oktar'ın Türkiye'nin 2001 ekonomik krizinden sonra unutup gitmiş olduğu satanizm krizini inatla popülermiş gibi insanlara tekrar ısıtıp satmaya ve bundan ekmek yemeye çalışması. Çoğu eski kuşak metal müzik hayranının bildiği bir gazete manşeti var. Vakit gazetesine ait bir manşet. Marilyn Manson'dan şok açıklama adlı gazete manşeti. Ve beraberinde devam eden o efsane cümle. Ünlü Darwinci satanist müzik grubu Cradle of Filth yani Pisliğin Beşiği'nin solisti Marilyn Manson. Cradle of Filth yani Pisliğin Beşiği'nin solisti Marilyn Manson. Yahu bünyesi hassas arkadaşlardan özür diliyorum fakat ne alaka amına koyayım. Marilyn Manson'ın yani grup adı olarak da değil. Hadi Brian'ın sahne adı olarak kabul edelim. Eyvallah. Pisliğin beşiği ile ne alakası var lan? Adam pisliğin beşiği ile ekstraya sünnet düğünlerine falan konsere mi gidiyormuş anasını satayım? Biz niye bilmiyoruz orada solist olduğunu? Bu kadar bilgisiz olup bu kadar bilgili davranmak bayağı güzel bir kafa. İşte bu manşetin arkasındaki dahi isim Harun Yahya idi. Nasıl mı? Hani eskiden peygamberlerin hayatını, ahir zaman alametlerini anlatan Samanyolu Productions seviyesinde belgeseller olurdu. Özellikle yaşlı insanlara satılırdı bu belgeseller. DVD'lerin kapaklarında ilahi kliplerinde gördüğümüz şelaleler, yemyeşil güzel bahçeler olurdu falan. Harun Yahya bunun gibi birçok belgesel yapımına da imzasını attı. Ama onun belgeselleri içerik olarak halkı uyarmaya yönelik komplo teorileri ve İngiliz derin devletinin oyunlarını içeriyordu. Bu yapımlardan en muhteşem olanın adı da satanizmin tüyler ürperten müziği, heavy metal olarak biliniyor. Satanist Devlet Arif vakasından bile daha şahane bu eser. İşte Harun Yahya bizzat bu belgeselde metal müzik ve satanizm profesörlüğünü konuşturup Marilyn Manson'ın gizli kimliğini ve satanist, faşist, darwinist metal gruplarının birbirleri arasındaki işbirliğini su yüzüne çıkarıyor. Vakit gazetesi dahil herkese tam manasıyla sütten uydurma bu bilgiyi veriyor. Görelim. Satanist, faşist, estetik anlayışının en iyi örneklerini bu felsefeyi benimsemiş olan bazı heavy metal müzik gruplarının konserlerinde veya video kliplerinde görmek mümkündür. Örneğin satanist, faşist müzik gruplarının en ünlülerinden biri olan İngiliz Cradle of Filth yani Pislik Yatağı isimli grup tüm temalarını pislik, iğrençlik ve karanlık üzerine inşa etmektedir. Grubun video klipleri zemini çamur ve zift kaplı, duvarlarından kan ve pislik akan karanlık ve izbe yerlerde çekilmektedir. Grup üyeleri yüzlerine son derece itici ve korkunç makyajlar yapmakta, eşcinsellik ve pislik çağrıştıran kıyafetler giymektedirler. Grubun konserlerinde dine hakaretler edilmekte, dini kitaplar izleyiciler tarafından yırtılıp parçalanmakta,
grubun solisti Marilyn Manson hayranlarına, ailelerine, topluma ve dini kurumlara saldırmaları için telkinlerde bulunmaktadır. Manson 1995 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda sorulan evrim hakkındaki düşünceleriniz nedir sorusuna ise şöyle cevap vermiştir. Sosyal Darwinizme inanıyorum. Dolayısıyla toplumun evrimine inanıyorum. Darwin teorisine de inanıyorum. Ama yaratılış fikrine ve yaratılışçılığa kapalıyım. Benim için bir şey ifade etmiyor. Evet, büyük oyunu bozdun Adnan Oktar. Sen olmasan yazın gittiğimiz anamların köyünde herkese kötü davranıyor olacaktım. Dedemin bastonuna tekme atıp aileme "Ya o siz geri kafalısınız" diyecektim. Yüzüme 38 tane piercing taktırıp Tumblr'da satanik BDSM seks gifleri paylaşıyor olacaktım. Caminin önünde cemaatin arasına Dark Messiah of Might and Magic oyunundaki goblinler gibi karışıp dedelerin abdestini bozacaktım. Tüylü dostum Poco'yu kesip kanını falan içecektim. Göreceğiniz üzere pisliğin beşiğinin solisti Marilyn Manson adlı efsane tanım bizzat Adnan Oktar'ın kalemine ait. Tabii gençler bu saçmalıklara gülüyordu. Başka ne yapabilirler? Ama dünyadan bir haber aileleri dehşete kapılıyordu bu yapımları, gazete yazılarını gördükçe. Ulan merak ediyorum, acaba kaç tane genç saçını uzattı ya da siyah giyindiği için ailesinden bayağı eşek sudan gelene kadar dayak yemiş, şiddet görmüştür o dönem. Kabus gibi resmen. Hatta eski Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Murat Güven abimizin 2004 yılına ait öyle güzel bir yazısı var ki aklınızı kaybedersiniz. Her yıl bir iki kez okuyup yıllık ibret alma ritüeli gerçekleştirebileceğiniz nadir altın eserlerden. Neler yok ki bu yazıda. Şeytan rock müziğin tam kalbinde. Led Zeppelin, Michael Jackson, ne alaka lan? Beatles, Madonna, ulan oğlum ne alaka ya? Eagles, Rolling Stones, Zart ve Zurt. Backmasking tekniğinin uygulanışı. Felaketler dizisiyle sarsıldılar. Kimler yok ki bu karanlık alemde? Direkt şarkı isimleri veriyor bu arada. The Eagles, Hotel California, Madonna, Like a Prayer, Michael Jackson, Beat It, AC/DC, Dirty Deeds, Rolling Stones, Tops, Metallica, Am I Evil mı? Abi bari orijinalini koysaydım. Bu şarkının aslı Diamond Head'e ait. De neyse. Peki gerçekten her şey göründüğü gibi miydi? Konuyu pentagram ile açmamın bir sebebi vardı. Tam o bahsettiğimiz dönemler. Yani 80'lerin sonlarında Pentagram grubunda lead gitarist olarak bulunmuş Ümit Yılbar abimiz. Kendisi aynı zamanda Athena Gökhan'ın gitar hocalığını da yapmıştır. Çoğu insan onu gruptaki faaliyetleriyle tanıyamadı. Gitarist kimliği ile bilmedi, görmedi ve göremedi de. Türkiye'de genç, yaşlı birçok insan onu Hürriyet gazetesinin manşetinde görüp tanıdı. Türk rock'ı şehit verdi. Ümit Yılbar kariyerinin zirvesindeyken gruptaki varlığına ara vererek askerlik görevini yapmaya gitti. Günümüzde de hala devam eden gönüllülük esaslı komandoluğa bizzat kendi isteğiyle girdi. Öyle ki yedek subay sınavlarına giderken gözlüğünü evde bırakıyor, lenslerini takıp gidiyordu. Jandarma komando asteğmen olarak görevini yaparken terör örgütü PKK'nın şehit ettiği onca vatan evladımızdan biri oldu. İçinde öyle bir müzik aşkı vardı ki söz konusu olan gazete yazısının devamında annesinin bir fotoğrafı duruyor. Hemen altında da anne ve baba Yılbarlar oğulları Ümit'in odasını ve çocukluktan beri çalmayı bildiği gitarını özenle koruyor. Ve yetkililere evlatlarımız zor yetişiyor, kolay öldürüyorlar. Buna bir an önce çözüm getirin diyorlar. Yazıyordu. Dışarıdan bakıldığında belki de sokakta hor görülen, saçının uzunluğu üzerinden homofobik şakalara maruz kalan, giyimi, kuşamı, onun için bir hayat tarzı olan tutkusu yüzünden dışlanıp, büyük ihtimalle de ihtiyarların senin ya da senin gibilerin bu vatana ne hayrı olur gibisinden kendince yükseldiği onca gençten biriydi. Toplumun ön yargısının kurbanlarından biri. Onu uzun saçları, giyim tarzı ile sokakta görüp hor görecek insanlar, Ümit Yılbar'ın ölüm haberini aldıklarında ne düşünmüşlerdir acaba? Nasıl olsa her şey göründüğü gibi ya, hani...